Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 Küçük Sevgi'ye hoş geldiniz. Daha önce birlikte ördüğümüz oyuncaklara gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Yazdığınız yorumları, ördüğünüz bebekleri keyifle takip ediyorum. Hepinizin ellerine sağlık diyorum. Sıradaki videomuzun hangisi olmasıyla ilgili bir anket paylaşmıştım ve o ankette yoğun bir şekilde kız bebek örelim diye sizlerden istek geldi. O yüzden bu videoda da görmüş olduğunuz bu güzel kız bebeği hep birlikte tüm ayrıntılarıyla örmüş olacağız. Öncelikle bu bebeğin tarifi sevgili Dilek Birkan arkadaşıma ait. Tarifini bizlerle paylaştığı için, bu videoda da örmeme izin verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Birbirinden güzel tasarımlarını Instagram sayfasında bulabilirsiniz. Dilek'in Instagram hesabını açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan çok detaylıca bebeklerini ve tasarımlarını görebilirsiniz. Öncelikle bebeğimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Bebeğimizin elbisesi çıkartılabiliyor ve bu başındaki tacı da çıkartılabiliyor. O yüzden özellikle kız çocukların oynarken çok hoşuna gidecek. Sadece kız çocukların değil, ben de örerken de sonrasında da onunla oynamaktan büyük bir keyif alıyorum. Bebeğimizi örmeye kollardan başlayacağız. Sonra ayaklarını öreceğiz, gövdeyi tamamlayacağız. Bu sırada kollarını eklemiş olacağız. Başını da örerek bitireceğiz. Yani aslında gövdeyi tamamen dikişsiz bir şekilde tek parça halinde örerek tamamlayacağız diyebiliriz. Tabi arada ufak tefek saçları gibi, gözleri gibi iğneyle yapacağımız işler de var. Ama genel hatlarıyla dikişsiz bir bebek öreceğiz. O yüzden de oldukça kolay diyebilirim. Şimdi bebeğimizi örmeye başlamadan önce gerekli malzemelerle başlayalım. Ben genellikle amigurumi'lerde Katanya marka ipi tercih ediyorum. Hem görüntüsü itibariyle hem renk skalası hem de esneme yapmadığı için oldukça beğendiğim bir ip. Sizler elinizde bulunan her türlü koton iple örebilirsiniz. Sadece kullanacağınız tüm iplerin aynı kalınlıkta, hatta mümkünse aynı marka olmasına dikkat etmekte fayda var. Bebeğimizin ten rengi için şöyle 263 numaralı ipi kullanmış olacağım ben. Saçları için 426 numaralı ipi kullanacağım. Botları için şöyle bir renk tercih ettim. 157 numara ip ve botların tabanında, ayrıca elbisenin detaylarında 249 numara ipi kullanmış olacağım. Elbisesinin şu detaylarında sizler elinizde kalan ipleri kullanabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Mesela şöyle kalan ipler var elimde. Bunları değerlendirmiş olacağım. Onların da renk numaralarını size göstermiş olayım açılmamış paketleriyle. Şöyle bir 240 numara mor ipi kullanıyorum. 253 numara yeşil ipi kullanıyorum. Elbise için de 173 numaralı açık mavi renkli ipi kullanmış olacağım ben. Dediğim gibi sizler elinizde bulunan kalan iplerle, fazla iplerle de örebilirsiniz. Bizim temelde aslında ten rengi, saç rengi ve elbise rengini belirlememiz işimizi kolaylaştıracak. İsterseniz elbisede kullandığınız herhangi bir renkle de ayakkabıları örebilirsiniz. Bebeğimizde 8 mm göz kullanmış olacağız ve bu ip için 2,20 mm tığ kullanıyorum ben. Tulip marka. Kullandığınız markaya göre tığın kalınlığı değişebiliyor. Bu konuda birkaç deneme yaparak elinize en uygun tığı da seçebilirsiniz. Bir makas ve ucu küt bir iğneye ihtiyacımız olacak. Tabii ki de bebeğimizi doldurmak için boncuk elyaf kullanacağız. Diğer normal elyafı da kullanabilirsiniz. Fakat boncuk elyaf oyuncağımızın içerisinde çok daha düzgün dağılabiliyor. Bunun haricinde bir dolgu malzemesini pek tavsiye etmiyorum. Yün ya da pamuk doldurulduğunda bir süre sonra farklı yerlerde yığılma yapabiliyor. O yüzden mümkünse elyaf kullanmakta fayda var. Şimdi bebeğimizi örmeye başlayabiliriz. Şimdiden örecek olanların ellerine sağlık diyorum. Videonun çok uzun olmaması için bebeğimizin gövdesini bir video, elbise ve saçlarını diğer videoda paylaşırım diye düşünüyorum. Artık çekimlerin seyrine göre buna karar vermiş oluruz. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Hep birlikte keyifle örmeye başlayalım. Öncelikle bebeğimizin kollarından örmeye başlayacağız. Eğer amigurumi'ye yeni başlıyorsanız bu oyuncakta kullanacağımız tüm tekniklere ilişkin bir oynatma listesi paylaşmıştım daha önce. Sihirli halkanın yapılışı, sık iğne artırma, eksiltme, bunlarla ilgili detaylı videolara bakmak isterseniz göz atabilirsiniz. Yukarıya linkini bırakıyorum. Ve oyuncağımız boyunca da hangi sırada kaç tane ilmek öreceğiz, bunların da yazılı tarifi bize eşlik ediyor olacak.
yan tarafta video boyunca, oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi kolları örmeye başlarken ilk önce sihirli halka yaparak başlayacağız. Bunun için ipimizi şöyle orta parmağımızla doluyoruz ve bir çarpı oluşturuyoruz. Baş parmağımızla tutuyoruz. Tığı bu çarpının altından geçiriyoruz ve ipi bu tarafa alarak bir tane zincir çekiyoruz. Bu aşamada tuttuğumuz ipi bırakmıyoruz. Eğer bırakırsak kaçabilir. Şu an sihirli halkamız oluşmuş oldu. Sihirli halkanın içerisine 5 tane sık iğne yapacağız. Bunun için tığımızı şuradan geçiriyoruz ve 2 tane ipin de üzerine yapacağız sık iğneleri. Halkadan geçiriyoruz ve bu tarafa alıyoruz. İpi dolayarak ikisinden de geçiriyoruz. Böylece birinci sık iğneyi yapmış olduk. Aynı şekilde halkanın içerisine ikinciyi yapıyoruz. Hala bırakmıyoruz kaçmasın diye. Üçüncü sık iğneyi yapıyoruz. Dördüncü ve beşinci. 5 tane sık iğnemizi böylece yapmış olduk. Şimdi bu ipi çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. Şu şekilde ipi çektiğimizde bu halkanın tamamen kapanması gerekiyor. Amigurumilerde biz sihirli halkayla başlıyoruz. Zincir yaparak halka yapmıyoruz. Böylece şu başlangıç noktamız tamamen kapalı olmuş olacak. Şimdi ikinci sıraya geçerken nereden başlayacağımızı belirlemek çok önemli. Biz spiral şekilde dönerek örmüş olacağız. Şurada her bir ve bizim sık iğnelerimiz oluyor ve şu son ördüğümüz sık iğneydi. Yani 5.'ydi. Bu şekilde geriye doğru sayıyoruz. 5. 4. 3. 2. ve 1. Yani şurası bizim ilk ördüğümüz sık iğnemizdi. Şimdi ikinci sırada oraya batarak başlamış olacağız ve ikinci sırada kullanacağımız formül, her bir sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapacağız. Toplamda 10 tane sık iğne örmüş olacağız. Şuraya örerek başlıyoruz. Tığımızı ilk yaptığımız o sık iğnenin içerisinden geçiriyoruz ve şu sihirli halkadan kalan ipi de üzerine alarak onun üzerine örmeye de devam ediyoruz. Buraya bir tane sık iğne yapıyoruz ve aynı yere ikinci sık iğneyi yapıyoruz. Böylece artırma yapmış olduk. Yandaki ilmeğe geçiyoruz ve onun da içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. İkinci ilmeğimize de 2 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi 3. ilmeğimizin içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Arttırdık. 4. ilmeğimizin içerisine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Hala ipin üzerine de örmeye devam ediyoruz ve son sık iğnemizin, yani 5. sık iğnemizin de üzerine 2 tane sık iğne yapıyoruz. Böylece ikinci sırayı tamamlamış oluyoruz. Şu kalan ipi artık kesebiliriz. Bu şekilde ikinci sırayı tamamladığımızda toplam 10 tane sık iğneye ulaşmış olmalıyız. Şimdi bu aşamadan sonra takibimiz daha kolay olsun diye şöyle bir parça takip ipi kullanacağım ben. Siz isterseniz ilmek belirleyici ile de takip edebilirsiniz. 3. 4. ve 5. sıralar boyunca, yani 3 sıra boyunca arttırma yapmadan her sırada 10 sık iğne örerek ilerlemiş olacağız. Yani toplam 30 tane sık iğne öreceğiz de diyebiliriz. Şimdi 3 sıra boyunca 10'ar sık iğne örerek ilerleyelim. Şimdi ilk sırayı tamamlamış oldum ben. Şöyle bakın, içeriye doğru kıvrılıyor. Biz amigurumilerimizi dıştan öreceğiz. O yüzden şöyle dışarıya doğru kıvırmamız gerekiyor. Ve tam ipi takmış olduğum yere geldim. Bu takip ipini bir öne bir arkaya ilerleterek, şimdi öne alacağız ya da arkaya, bu şekilde ilerleterek sırayı takip etmiş oluyoruz. Şimdi örmeye devam edelim. Evet, toplam 3 sıra boyunca örmüş olduk. Böylelikle 5. sıranın sonuna geldik. Ördüğümüz sıraları da şu şekilde kontrol edebiliriz. Bakın, burası bizim başlangıç sihirli halkamızdı. Şu etrafındaki ilk halka 1. sıra, şu çizgi 2. sıra, 3. 4. ve 5. bu şekilde de ördüğümüz sıraları sayabiliriz. Şimdi 6. sırada küçük bir eksiltme yapacağız. Takip ipimizi şöyle şuraya alalım tekrar. Bir tane gizli eksiltme yapacağız. Gizli eksiltmeyi şu şekilde yapıyoruz. Normalde tığımızı ilmeklerin içerisine şöyle batırıyorduk. Şimdi sadece şu ön ilmekleri alıyoruz. İlk sık iğneden 1. ön ilmeği aldık. Tığa ipi dolamadan aynı şekilde yanındakinden de alıyoruz. Yani 2 sık iğnenin ön ilmeklerini almış olduk. İpi dolayarak ikisini aynı anda geçirdik. Tığda 2 tane ilmek var. İpi dolayarak aynı anda geçirdik. Yani böylece bir tane eksiltme yapmış olduk. Şimdi 3 tane sık iğne öreceğiz sıradaki ilmekleri. 1. sık iğneyi yaptık. Sıradaki ilmeğe 2. sık iğneyi yaptık. Sıradaki ilmeğe 3. sık iğneyi yaptık. Şimdi burada bir tane daha eksiltme yapacağız. Yani öndeki ilmeği alacağız. Yanındaki ön ilmeği alacağız.
ipi dolayıp ikisinden geçireceğiz. İpi dolayıp ikisinden geçireceğiz. Böylece eksiltme yapmış olduk. Şimdi sıranın sonuna kadar 3 tane sık iğne kaldı. Onların da içerisine sırayla bir, sıradakine ikinciyi ve sıradakine üçüncü sık iğneyi yaparak bu sırayı tamamlamış oluyoruz. Böylece 6. sıranın sonunda ilmek sayımız 8'e düşmüş oldu. Burada sayarak takip etmekte fayda var. Çünkü oyuncağımızın formunun düzgün oluşu bu sayılara bağlı. Şimdi bu aşamadayken 8 tane sık iğne var mı diye mutlaka kontrol etmiş olalım. Bundan sonra 7. sıradan 26. sıraya kadar, yani toplam 20 sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmayacağız. Her sırada 8 sık iğne örerek 20 sıra boyunca ilerleyeceğiz. Bu takip ipini de ilerletmekte fayda var. Çünkü o bize sıranın nerede başlayıp bittiğini belirtecek. Bu arada eğer doldurmak istiyorsanız kolları, bu aşamada çok küçük elleri doldurmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında kollar çok ince olduğu için doldurmamıza gerek kalmayacak. Bu aşamada eğer isterseniz şöyle çok az, şu kadar bir elyaf yetecektir. Bu kadar bir elyafı içine doldurabilirsiniz. Ben çok sevmiyorum ellerin kolların dolu olmasını, sonra kabarık oluyorlar. O yüzden ben doldurmayacağım ama dediğim gibi istiyorsanız şu kadar bir elyaf yeterli olacaktır. Şimdi 20 sıra boyunca 8 sık iğneyi örerek kolumuzu tamamlayalım. Evet, son ilmeği de ilmek kaydırma yaparak bitirmiş oluyoruz. Yani sık iğne yapacak gibi içine giriyoruz. İple şu tarafa doğru alıyoruz ve tığımıza ipi dolamadan hemen diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Böylece kolu tamamlamış olduk ve ipimizi biraz uzun bırakarak kesiyoruz. Şu şekilde tığımızı çekiyoruz ve kol tamamen bitti. Bu takip ipimizi de çıkarabiliriz artık. Şimdi bu kolun aynısından bir tane daha örüyoruz ve sonra botlarını örmeye geçiyoruz. Botların tabanında isterseniz elbise rengi kullanabilirsiniz. Ben birazcık daha canlı görünmesini istediğim için şöyle sarı renkle başlıyorum. Ama sizler elbise renginde botların tabanını yapabilirsiniz. Şimdi ilk olarak 10 tane zincir çekerek başlamış olacağız. Bunun için şöyle bir başlangıç ilmeği oluşturuyoruz ve 10 tane zincir çekiyoruz. Zinciri de şöyle tığımızı ilmeğin içinden geçiriyoruz. Birinci zincir, ikinci zincir, üçüncü, bu şekilde 10 tane çekiyoruz. 10 tane zincir çektik. İkinci zincirden itibaren örmeye başlıyoruz. Yani şurası bizim son ördüğümüz zincirdi. Şuradan örmeye başlamış olacağız. Bu noktaya önce bir tane artırma yapıyoruz. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra 7 tane zincirin üzerine birer tane sık iğne örüyoruz. Yani toplam 7 tane sık iğne öreceğiz. Şöyle ikinciyi yaptık. 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi bu son kalan zincirin içerisine, aynı zincirin içerisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Yani aynı yere şöyle birinciyi yaptık. Aynı zincire ikinciyi ve üçüncüyü yapmış olduk. Ve şimdi de zincirin diğer tarafına doğru dönmüş oluyoruz. Bu tarafa doğru örmüş olacağız. Son yaptığımız zincirin içinde 3 tane sık iğne vardı. Şimdi zincirlerin diğer tarafını örmeye başlayacağız. Tığımızı şu şekilde batırıyoruz. Bu arada şu kalan ipin de üzerine örmeye devam ediyorum ben. Onları sonradan iğneyle saklamak çok pratik gelmiyor bana. O yüzden üzerine örerek devam etmiş olacağız. Şimdi bir tane yaptık. Şöyle ikinciyi yaptık. Bu şekilde sıranın sonuna kadar toplam 8 tane örmüş olacağız. 2 tane yaptık, 6 tane daha örüyoruz. Evet, toplam 8 tane sık iğne örmüş olduk. Böylece toplamda 20 tane sık iğnemiz olmalı. Şurada kalan ipi isterseniz eğer çok uzunsa kesebilirsiniz. İsterseniz böyle küçükse kalabilir. Ben şu ucunu da biraz keseceğim. Botu ördüğümüzde o kısım içinde kalmış olacak. Şimdi bu noktadan sonra yine sırayı daha rahat takip edebilmek için bir parça takip ipi araya yerleştiriyoruz. Şimdi ikinci sıraya başlayacağız. Yine dönerek örmüş olacağız. Şurada ilk yaptığımız artırma vardı. Onun içerisine batarak başlıyoruz. Yani tam şu noktaya örerek başlamış oluyoruz. Buraya bir tane artırma yapıyoruz. Yani aynı yere 2 tane sık iğne yapıyoruz. Yanındaki ilmeğin içine de artırma yapıyoruz. Yani aynı ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne örmüş oluyoruz. Şimdi 7 tane sık iğne öreceğiz. Her birisine tek tek örerek 7 tane öreceğiz.
Evet, 7 sık iğneyi ördük ve şu noktaya gelmiş olduk. Burada 3 tane artırma yapacağız. Yani sırasıyla 3 ilmekte artırma olacak. İlk ilmeğe 2 tane batıyoruz ve birinci artırmayı yapmış olduk. Yanındakine yine aynı ilmeğin içerisine 2 tane sık iğne yaparak ikinci artırmayı yaptık ve yanındakine bir artırma daha yaptığımızda toplam 3 ilmeğin içerisine de artırma yapmış olduk. Şimdi sıranın sonuna kadar kalan 8 sık iğnenin içerisine 8 tane sık iğne yapmış olacağız. Evet, böylece ikinci sırayı tamamladığımızda şöyle bir görüntü oluşmalı ve toplamda 25 tane sık iğne örmüş olduk. Üçüncü sırada sadece ön ilmeklerin içini öreceğiz. Takip ipimizi arkaya aldık. Bakın normalde şu şekilde tığımızı batırıyorduk. Şimdi sadece şu öndeki kanatlarına batarak sık iğneyi yapmış olacağız. Bu şekilde ön ilmekleri örerek sıranın sonuna kadar toplam 25 tane sık iğne yapalım. Evet, böylece botumuzun tabanı tamamlanmış oldu. Şimdi burada renk değiştirme yapacağız artık. Bunun için bu ipi birazcık uzun bırakarak kesebiliriz. Şimdi botlarda kullanmak istediğimiz renge geçiyoruz. Burada isterseniz klasik renk değiştirme de yapabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde tığımızı çekerek bu ipi kapatıyoruz. Ve arkada takip ipimizin takılı olduğu yere yine 3. sıradaki ilmeklerin bu kez arka ilmekleri kaldı. Bakın şurada. Biz ön ilmekleri örmüş olduk. Burada arka ilmekler var. Buraya örmeye devam edeceğiz. Şimdi buradan yeni bir başlangıç yaparak yeni iple devam edebiliriz. Bunun için bir başlangıç ilmeği oluşturacağız. Ve şuradan örmeye devam edeceğiz. Siz isterseniz şurada renk değiştirip de geçebilirsiniz. Fakat ben bu şekilde olduğunda daha düzgün olacağını düşünüyorum. O yüzden şu noktadan örmeye başlamış olacağız. Burada arka ilmekleri örerek sık iğnelerimizi şöyle örmüş olacağız. Peki bu kalan ip ne olacak diyeceksiniz. Onu iğneyle daha sonra gizlemiş olacağız. Şimdi buraya başladığımız noktadan itibaren 11 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle birinciyi yapmış olduk. İkinciyi öreceğiz. Ben yine iğneyle saklamayı sevmediğim için botun renginin de şöyle kalan ipini üzerine örmüş oluyorum. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Bu şekilde 11 tane sık iğne yapacağız. Bakın görüntü şöyle olmuş olacak. Yani bizim tabanımız aşağıya doğru kıvrıldı. O ön ilmekleri ördüğümüz ve yeni ördüğümüz ilmekler yukarıya doğru devam ediyor. Böylece şu ipi alalım arkaya. Böylece tam bir taban görünümü oluşmuş olacak. Şimdi 11 tane sık iğnemizi tamamlayalım. 11 tane sık iğne ördük. Şimdi bir tane eksiltme yapacağız. Bunun için şu arka ilmeklerden alıyorduk zaten. Sık iğne yapacak gibi alıyoruz. Yanındakinden de sık iğne yapacak gibi alıyoruz. Ve tığımızdaki bu 3 ilmeğin hepsini bir anda örmüş oluyoruz. Böylece eksiltme yaptık. Şimdi 2 tane sık iğne öreceğiz sıradaki ilmeklere. Ve şimdi de tekrar bir eksiltme yapıyoruz. Yani şöyle sıradaki ilmeğimizin arka lobları örüyoruz, biliyorsunuz. Arka ilmekleri örüyoruz. Üzerinden sık iğne yapacak gibi alıyoruz. Yanındakini de aynı şekilde yapıyoruz ve bu 3 ilmeği bir kere de topladığımızda eksiltmiş oluyoruz. Şimdi kalan 8 tane ilmeğin üzerine 8 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, böylece 4. sırayı tamamladığımızda toplam 23 tane sık iğne örmüş olmalıyız. 5. sıraya başlarken şöyle ilk ördüğümüz bu bot renginin sık iğnesinin üzerine batarak başlayacağız. Yani tam şu noktadan başlayacağız. Böylece bu aradaki açıklık da kapanmış olacak. Takip ipimizi ön arkaya ilerletmeye devam edelim. O bize sıranın başlangıcını belirtecek. Şimdi 5. sırada öncelikle 10 tane sık iğne yapıyoruz. Şuraya ilk sık iğneyi batmak üzere 10 tane sık iğne yapalım. Evet, 10 tane sık iğne yaptık. Şimdi 3 tane eksiltme yapacağız. Artık eksiltmelerimizi daha önce yaptığımız gibi gizli eksiltme şeklinde örebiliriz. Öndeki ilmeği alıyoruz. Öndeki ilmeği alıyoruz. İkisini bir kere de örüyoruz. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Yani şöyle ön ilmek deyip ikisinden geçiriyoruz. İkisinden geçiriyoruz. İkinci eksiltme ve şimdi de 3. eksiltmemizi yaparak şu ayakkabının tam ön kısmındaki eksiltmeleri yapmış oluyoruz. Kalan
7 sık iğnenin içerisine de her birine birer tane örerek toplam 7 sık iğne yapıyoruz ve bu sırayı da böylece tamamlıyoruz. 5. sırayı tamamladığımızda şöyle bir görüntü oluşmuş oldu. Yavaş yavaş ayakkabı şekillenmeye başladı ve toplamda 20 tane sık iğneye düşmüş olmalıyız. 6. sıraya başlayacağız. Takip ipimizi şöyle arkaya alalım. 6. sırada öncelikle 8 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 8 tane sık iğne yaptık. Şimdi 3 tane eksiltme yapıyoruz. Gizli eksiltme yöntemiyle birinci eksiltmeyi yaptık. Şu ilmeklerle ikinci eksiltmeyi yapacağız. İkinciyi yaptık ve şimdi de üçüncü eksiltmemizi yapalım. Böylece 3 tane eksiltmeyi tamamladık ve kalan 6 tane ilmeğe 6 tane sık iğne yapıyoruz. Böylece 6. sırayı tamamladığımızda toplam 17 sık iğneye düşmüş olduk. Takip ipimizi arkaya alıyoruz ve 7. sıraya başlıyoruz. Öncelikle 7 tane sık iğne yapıyoruz. 7 tane sık iğneden sonra bir tane eksiltme yapıyoruz. Şu şekilde. Eksiltmeden sonra tam böyle ortaya denk gelmesi gerekiyor artık. Tam bu ortadaki noktaya bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimiz o oldu. Bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Eksiltmeyi yaptıktan sonra geriye kalan 5 tane ilmeğin içerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz ve bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, 7. sırayı tamamladığımızda toplam 15 sık iğneye düşmüş olmalıyız ve botumuzun da ayakkabı kısmı şöyle görünüyor olmalı. 8. sıraya başlayacağız. Takip ipimizi şöyle öne doğru alalım. Öncelikle 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 tane sık iğneden sonra bir tane eksiltme yapıyoruz. Yine tam şöyle orta noktaya gelmiş olduk. Eksiltmeden sonra bir tane sık iğne yapıyoruz. Sık iğneden sonra yine bir tane eksiltme yapıyoruz. Bu ön kısmını oluşturuyor eksiltmelerimiz ve şimdi kalan 4 tane ilmeğin içine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Böylece 8. sıra bittiğinde toplam 13 sık iğneye düşmüş olduk. 9. sıraya 7 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. 7 sık iğne yaptıktan sonra bir tane eksiltme yapıyoruz. Tam bu ön orta noktaya gelmiş oluyor. Eksiltmeyi yaptık ve kalan 4 tane ilmeğe 4 tane sık iğne yapıyoruz. Böylece 9. sıra bittiğinde toplam 12 tane sık iğneye düşmüş olmalıyız. Burada mutlaka sayarak kontrol ediyoruz. Ve şimdi bu aşamadan sonra birazcık ayakkabımızı doldurmaya başlıyoruz. Şimdi bu aşamada doldurmak oldukça kolay olacak. Eğer üst kısmını da örersek sonrasında doldurmak çok zor oluyor. İsterseniz bir plastik çubukla ya da bambu çubuklarla, tığlarınızın arkasıyla ya da böyle benim kullandığım gibi minik bir cımbızla doldurabilirsiniz rahatlıkla. Özellikle şu burun kısmının sıkı sıkıya dolduğundan emin oluyoruz. Çünkü bebeğimizin formu bu doldurmaya bağlı. Doldurmak için de elyaf kullanıyoruz mutlaka. Bazen yorumlarda soruyorsunuz, normal elyaf olur mu diye. Tabii ki de olur. Yeter ki elyaf olsun. Fakat pamuk ya da yün gibi şeyleri çok tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar yıkandıklarında ya da çocuklar oyuncaklarla oynadıkça zamanla bir tarafa doğru yığılma yapabiliyorlar. Oyuncağımızın formu bozulabiliyor. Bundan dolayı elyaf doldurmakta fayda var. Boncuk elyaf birazcık daha kolay doldurulduğu için ve her yere rahatlıkla şöyle ittirebildiğimiz için onu tercih ediyorum ben. Fakat elbette ki normal elyafla da doldurabilirsiniz. Şöyle ayakkabıyı güzelce doldurmuş olduk. Şimdi şu boyun kısmını örmeye devam edeceğiz. En son 9. sırayı örmüştük. Şimdi 10. sıradan 22. sıraya kadar yani toplam 13 sıra boyunca herhangi bir eksiltme yapmayacağız. Her sırada 12 sık iğne örerek toplam 13 sıra boyunca ilerleyeceğiz. Evet, toplam 13 sıra boyunca 12'şer tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi takip ipiyle şöyle sıralarımızı da ayarlamış olduk ve şu anda botun
yan kısmındayız. Tam arkaya gelmiş olmamız gerekiyor. Çünkü botun son sırasını öreceğiz. Bunun için arkaya gelmenizde ne kadar ilmek varsa o kadar örebilirsiniz. Benimkine göre şöyle 4 tane ilmek örmem yeterli olacak. Yani buraya ilave olarak 4 tane daha sık iğne yapıyoruz. Ama önemli olan sizin arkaya gelecek kadar sık iğneyi yapmanız. Şöyle 4 tane sık iğne yaptığımızda tam arkaya gelmiş olduk. Yanda değil de arkada kalmamız çok daha şık görünecek. O yüzden bu şekilde yapmış oluyoruz. 23. sırada botun son kısmı, geriye doğru kıvrılacak olan kısmını yapıyoruz. Bunun için ön ilmeklere tekli trabzanlar yapacağız. Yani şu şekilde tığ ipimizi doluyoruz. Sadece ön ilmeklere şuralara batıyoruz ve buradan İpimizi geçiriyoruz. Tığda 3 tane ip var. İpi dolayarak hepsinden aynı anda geçiriyoruz. Bu tekli trabzan olmuş oluyor. Bir tane daha yapalım. Tığ ipimizi doluyoruz. Sadece ön ilmekten geçiriyoruz. İpi dolayıp bu tarafa alıyoruz. Tığda 3 tane ipimiz var. Tığ ipi doluyoruz ve hepsini bir kere de toplamış oluyoruz. Bu şekilde 23. sırada tekli trabzanlar örerek tamamlamış oluyoruz. Siz isterseniz bu sırayı farklı bir renkte de yapabilirsiniz. Fakat ben orijinal tarife sadık kalarak botun renginde yapmış olacağım. Şimdi buraya toplamda 12 tane tekli trabzan örmüş oluyoruz. Sadece öndeki ilmekleri kullanarak. Evet, toplam 12 tane tekli trabzan yaptık ve en son olarak bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Yani tığımızı şöyle geçiriyoruz ve hiç ipi dolamadan hemen ilmeğin içerisinden geçiriyoruz. Böylece ilmek kaydırma yapmış olduk. İpimizi birazcık uzun bırakarak kesiyoruz ve şöyle tığımızı çekiyoruz. Böylece botu tamamlamış olduk. Bu ördüğümüz son sırayı şöyle dışarıya doğru kıvıracağız. Botun üzerindeki geriye doğru kıvrılan kısım olmuş olacak. Şimdi bu aşamada bacağı örmeye devam etmeden önce botu biraz daha doldurmakta fayda var. Çünkü şu aşamada doldurmak hem daha kolay olacak hem de üzerine örerken daha kolay örmüş olacağız. Botu olabildiğince sıkı bir şekilde dolduruyoruz. Şimdi bizim bu bebeğimiz oldukça uzun bacaklı bir bebek ve dilerseniz bacakların daha dik durması için içerisine elektrik telinden iskelet yapabilirsiniz. Belki ilerleyen zamanlarda öyle bir videoda çekebiliriz. Bebeklerin içerisine telden iskelet nasıl yapılıyor diye. Şimdi bu videoda ben onu kullanmayacağım. Eğer iskelet tel kullanıyorsak bu kadar sıkı doldurmamıza gerek yok. Fakat dediğim gibi ben tel koymayacağım. O yüzden sıkı sıkıya dolduruyorum. Evet, şu şekilde botumuzu doldurmuş olduk. Şimdi ten rengiyle örmeye devam edebiliriz. Bir tane başlangıç ilmeği oluşturuyoruz. Şöyle tığımıza ip alıyoruz. Ters çevirip bir başlangıç yapmış olduk. 23. sırada biz ön ilmekleri örmüştük. Arka ilmekler boşlukta kalmıştı. Şimdi tam böyle en arkadan başlamıştık. Orada bizim ilk arka ilmeğimizi belirliyoruz ve oradan itibaren sık iğnelerimizi yapmaya başlayacağız. Buraya İlk sık iğnemizi öreceğiz. Bu arada şu ipin de üzerine yine birkaç ilmek boyunca örebiliriz. Şöyle birinci sık iğnemizi yapmış olduk. Yine yanındakine şuraya arka ilmeğe tığımızı batırıyoruz. İpin de üzerinden örecek şekilde ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Şöyle üçüncü sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde toplam 12 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Evet, 12 tane sık iğneyi yaptık. Şurada kalan ipi de biraz uzun bırakmışız. Onu da içeriye saklamış olduk. Şimdi bundan sonra yine dönerek her sırada 12 ilmek örecek şekilde bacağı örmeye devam ediyoruz. Şu geçiş noktasını göstermiş olayım size. Biz şöyle arka ilmeklerle başlamıştık ve son ilmeğimiz burada kaldı. İlk ördüğümüz o ten rengi ilmeğin içerisine şöyle batırdığımızda burası zaten kapanmış olacak. Bu şekilde her sırada 12 tane sık iğne ördüğümüzde bakın şöyle bir görüntü olmuş oldu. Bundan sonra artık dönerek bacağı örmüş olacağız. Toplam 20 sıra örüyoruz. Yani ten rengi eklediğimiz andan itibaren toplam 20 sıra olacak şekilde her sırada 12'şer sık iğne örüyoruz. Örerken bir yandan da doldurmaya devam edeceğiz. Çünkü eğer tamamını örer sonra doldurmaya çalışırsak aralarda boşluklar kalabiliyor. Çok iyi sıkıştıramayabiliriz. O yüzden bir yandan dolduracağız, bir yandan öreceğiz. Toplam 20 sıra boyunca ten rengini örüp bacağı tamamlayalım. Evet, böylece 20 sıra boyunca ten renginden bacağı örmüş olduk ve örgümüz şöyle arkaya denk gelecek şekilde yine bırakıyoruz artık ve onu birazcık uzun bırakarak şöyle kesiyoruz. Şöyle tığ çekerek
bunu tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu kalan ipleri gizleyelim öncelikle. Şu kahverengi ipi mesela botumuzun ipini iğneye takıyoruz. Bot için ördüğümüz şu tekli trabzan sırası vardı. Onu dışarıya doğru kıvırıyoruz ve bu kalan ipi şöyle aralardan geçirerek gizlemiş oluyoruz. Şu şekilde tam çıktığımız noktadan tekrar batarsak görüntü olarak da gayet güzel olacaktır. İğneyle çıktığımız yerden tekrar giriyoruz. Böyle 3-4 noktada geçirdikten sonra şu kalan ipi de keserek temizliyoruz. Bu tabandan kalan ipi de aynı şekilde gizlemiş olacağız. Bunu da yine aralardan geçireceğiz ama öncesinde bakın şöyle birazcık ilmek dışarıda kalmış gibi görünüyor. Bunu gizlemiş olalım. Şurada bir tane ilmek var. Onun içerisinden iğneyi geçiriyoruz ve bu tarafa doğru çekiyoruz. Sonra da şu ipin geldiği yer var bakın. Bu ilmeğin ortasından çıkmış oluyor. Bu ipi alıyorum ve yine tam şu orta noktadan geçiriyorum. Şöyle çektiğimde sanki bakın o da bir ilmekmiş gibi görüntü oluştu. Böylece birazcık daha düzgün örgü görüntüsü oluşmuş oluyor. Ama eğer yapmazsanız çok da önemli değil. Yine şöyle kendi renginden aşağıya doğru geçiriyorum ve birkaç noktadan geçirerek onu da sabitliyorum. Kalan ipi de kesmiş oluyoruz. Evet, böylece birinci bacak tamamlanmış oldu. Aynı şekilde ikinci bacağı da örüyoruz. Ondan sonra gövdede birleştirmeye başlayacağız. Evet, ikinci bacağı da örmüş olduk. Şimdi bu noktadan sonra artık gövdeye geçeceğiz. Gövdeye geçmek için bacağımızın şu an arkasına denk geliyor benim son ilmeğim. Bacağımızın yan kısmına kadar gelmemiz gerekiyor. Burada artık gövdede kullanacağımız iç çamaşırı rengine geçeceğiz. Bu renk değişimi yerinin de tam olarak yana denk gelmesini istiyoruz. Şöyle ayak bize bakıyor olacak ve yana gelecek şekilde 2-3 tane daha sık iğne yapıyoruz buraya. Ve şöyle ikiye katladığımızda tam yana gelen ilmekte renk değişimimizi yapacağız. İç çamaşırı için ben elbisede kullandığımız açık maviyi kullanacağım. Siz bu noktada elinizde kalan farklı renkleri de değerlendirebilirsiniz. Zaten elbisenin altında kalacak bu kısım. Renk değişimini de son sık iğnede yapacağız. Şimdi bu öreceğimiz ilmek tam olarak bacağı şöyle ikiye katladığımda yan tarafa gelmiş oluyor. Burada elimizdeki mevcut renkle sanki sık iğne yapacakmış gibi başlıyoruz. Ve sık iğneyi kapatmıyoruz. Bunun yerine mavi iple kapatmış oluyoruz. Yani şu şekilde mavi iple bu sık iğneyi birleştiriyoruz. Böylece rengi değiştirmiş olduk. Aslında renk değiştirmek için pek çok yöntem var. Burası içeride kalacağı için çok da önemli değil hangi yöntemi kullandığımız. Ve artık yeni sık iğnelerde mavi iple örmeye devam ediyoruz. Birkaç sık iğne boyunca şu iki ipin de üzerine örüyoruz ki daha sık olsun. İsterseniz bu iplere bir düğüm de atabilirsiniz. Ben çok gerek duymuyorum. Birkaç sık iğne şöyle her ikisinin de üzerine örüyoruz ve böylece iyice sağlamlaşmış oluyor. Artık bu iplerin fazlalığını kesebiliriz. Şöyle şu uzunlukta kalacak şekilde ipleri kesiyoruz ve bu kalan ipleri bacağın iç kısmına doğru gizliyoruz. Evet, şimdi iç çamaşırı rengimize yan tarafta geçmiş olduk ve toplam 12 tane sık iğne örerek yine şu başladığımız yan noktaya, tam şu noktaya kadar gelmiş olacağız. Buraya 12 tane sık iğne yapıyoruz toplamda. Ben 3 tane yapmışım renk değiştirdikten sonra, bunu 12'ye tamamlıyoruz. Evet, 12'ye tamamladık ve tam olarak yana denk geldik. Şimdi diğer bacakla arada 4 zincir çekerek birleştireceğiz. Burada hangi ilmeklerden birleştireceğimizi belirlemek çok önemli. Hatta bunu yaparken bazen tam denk gelmediğinde ben de söküyorum, tekrar deniyorum. Şimdi sizinle beraber örmüş olacağız. Eğer denk gelmezse ben de burada sökerek tekrar düzeltmeyi de nasıl yapacağımızı göstereceğim. Ayakları şu şekilde tam karşıya bakacak şekilde ayarlıyoruz. Siz böyle durmasını istiyorsanız biraz ayrık ya da böyle bazen içe durması isteniyor. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle düz olmasına gayret edeceğim. Şimdi bu noktada iki bacağı yan yana getirdiğimizde arada eğer şöyle tam şu noktalardan birleştirirsek düzgün duracağını düşünüyorum ve bunun için bu ilmeklere şöyle bir iğneyle belirleme yapıyorum. Yani tam şöyle bir birleştirme olduğunda düzgün duracak diye düşünüyorum ve işte tam bu ilmekleri belirlemiş olduk. Bizim
belirlediğimiz ilmek son kaldığımız yerden bir sonraki. O yüzden örmemize gerek yok. Eğer sizinki geride kaldıysa mesela bir sık iğne daha örebilirsiniz. Ya da tam şu an iğnenin olduğu yerden birleştirmeliyim diyorsanız bir tane sökmelisiniz. Çünkü burada 4 tane zinciri çekeceğiz. Örüp gelip karşıya geçtiğimizde ilk sık iğne şurada olmalı diye düşünüyoruz. Bu yüzden bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi bakalım birleştirelim nasıl görünecek. Bu geride kalan ilmeğimizden itibaren 4 tane zincir çekeceğiz. İğne şöyle ikinci bacakta kalsın, belirlediğimiz noktayı göstersin. 4 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi diğer bacağı birleştirmiş olacağız. Tam olarak belirlediğimiz yere iğneyi çıkarıyoruz artık ve oraya bir tane sık iğne yaparak birleştirmiş oluyoruz. Evet, bu şekilde iki bacağı birbirine eklemiş olduk. Burası bizim gövdemizin birinci sırası oldu. Buradan itibaren sırayı takip etmek için şöyle bir tane de ilmek belirleyici ip yerleştirebiliriz araya. İkinci bacağı geçmiş olduk ve ikinci bacakta bir tane sık iğne yapmış olduk aslında. Şimdi bunu da birinci olarak kabul ediyoruz ve bu bacak üzerinde toplam 12 tane sık iğne örmüş oluyoruz. Yani bir taneyi ördük, 11 tane sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Evet, toplam 12 tane sık iğneyi örmüş olduk ve bu 4 zincirle birleştirdiğimiz noktaya geldik. Şu belirleyici ipimizi arkaya doğru gizleyelim. Şimdi bu 4 zincirin üzerine 4 tane sık iğne yapacağız. Bu zincirlerin 2 kanadı var. Bir şu kanatları bir de diğer kanatları. Bu sırada bize yakın olan, bize bakan kanatlarına, yani tam şu noktalarına batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. İlk zincire birinci sık iğneyi yaptık. Yanındaki zincire, yani şu noktaya ikinci sık iğnemizi yapıyoruz. Üçüncü zincire üçüncü sık iğne ve dördüncü zincire de dördüncü sık iğneyi yapmış olduk. Şimdi diğer bacağa geçiyoruz ve orada zinciri yaptığımız şu noktadan itibaren ilk sık iğnenin içerisine birinci sık iğnemizi yapıyoruz ve burada bir kontrol yapıyoruz şimdi. Ayaklar, şöyle bakıyoruz. Bakın benim bu ayak birazcık dışarıya bakıyor oldu. Herhalde tam ayarlayamadım onu. O yüzden burada yeniden birleştirme yapacağım. Çünkü bu haliyle dışarıya bakıyor ve bu hoşuma gitmedi benim. O yüzden sökeceğim. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Demek ki bir sonraki sık iğneden birleştirmeliymişim. Yani zincirleri erken çekmişim. Bir tane daha sık iğne yapıp zinciri öyle çekmeliymişim. Şimdi o noktaya kadar söküyorum. Yani zincirlerin olduğu yere kadar sökeceğim. Şu ipi çıkaralım. Burayı söküyoruz. Şurada birleştirdiğim noktanın doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden orayı yine kullanacağım. Zincirlere başladığım noktaya kadar söküyorum. Ve bu bacakta bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Mavilerin üzerine gelmesi çok önemli değil. Yeter ki doğru bir noktada birleştirelim. Bir tane daha sık iğne yaptım ve şimdi aynı işlemleri hızlıca tekrarlayacağız. Yani 4 tane zincir çekeceğiz ve bacağı az önce birleştirdiğimiz noktadan tekrar birleştirmiş olacağız. Bir tane sık iğne ile ve şimdi bu bacak üzerinde 12 tane sık iğne örüyoruz. Evet, 12 sık iğneyi yaptık ve şimdi şu 4 zincir üzerine 4 tane sık iğne yapıyoruz. Az önce yaptığımız aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Zincirlerin tek bir kanatlarına her birisine sırayla 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve diğer bacağı zincirler için başladığımız noktadan bir sonraki sık iğneye, şuraya sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Şimdi bir kere daha yapalım kontrolümüzü. Bakın şu an ayakların ikisi de şöyle bize doğru bakıyor. Demek ki birleştirme doğru olmuş. Şimdi ikinci bacağa geçmiş olduk. Bu bacakta bir tane sık iğne yapmış olduk. Toplam 12'ye tamamlayacak şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Evet, şu bacakta da 12 sık iğnemizi yaptık ve şimdi zincirlerle olan geçiş noktasına geldik. Bu kez zincirlerin diğer taraflarına sırasıyla 4 tane sık iğnemizi yapacağız. Birinciyi yaptık. Bakın şu noktalara yapıyoruz, zincirlerin diğer taraflarına. İkinciyi yaptık. Şuraya üçüncüyü yaptık ve son zincire de dördüncüyü yapmış olduk.
Bu şekilde gövdemizin ikinci sırasını tamamlamış olduk. Yani zincirle birleştirdiğimiz yer birinci sıraydı. Bu şekilde sık iğnelerle gövdenin ikinci sırasını tamamlamış olduk. Bu sırayı tamamladığımızda toplam 32 tane sık iğne örmüş olmamız gerekiyor. Ve burası bizim artık sıramızın yeni başlangıcı. Az önce oraya bir ilmek belirleyici koymuştuk zaten. Düzeltirken koymamışız. Şimdi tekrar araya yerleştiriyoruz. Şimdi bundan sonra her sırada 32 sık iğne örerek döneceğiz ve toplam 7 sıra boyunca 32'şer sık iğne örerek ilerleyelim. Evet, 7 sıra boyunca 32'şer tane sık iğne örmüş olduk. Yani gövdenin 9. sırasını tamamlamış olduk bu şekilde. Şimdi buradan itibaren vücut rengiyle devam edeceğiz. Böylece şu mavi olan bölge şort gibi görünecek. Sizler isterseniz bu şort rengiyle yukarıya kadar da devam edebilirsiniz. Ben vücut rengiyle, tekrar ten rengiyle devam etmek istiyorum. Bunun için bir renk değişimi yapacağız yine. İpimizi birazcık uzun kalacak şekilde şöyle kesiyoruz. Son ördüğümüz sık iğneyi tekrar geriye doğru şöyle çözüyoruz. Ve yeni rengimizle buradan sık iğneyi kapatarak devam edeceğiz. Şöyle sık iğnelerimizi yeni renkle kapatmış oluyoruz. Elimizle çekerek hafif sıkılaştırıyoruz. Ve artık yeni sık iğneleri bu ten rengiyle yapmış olacağız. Bu arada şu iki ipin üzerine de birkaç sık iğne boyunca örerek onların da sıkılaşmasını sağlıyoruz. İsterseniz siz onları arkada düğüm de atabilirsiniz. Ama bu şekilde ördüğümüzde hem gizlenmiş oluyor hem de düğüm atmaya çok da gerek kalmıyor. Şöyle 3-4 tane sık iğne örmemiz yeterli. Bu iplerin de kalan fazlalığını kesebiliriz aslında. Evet, şöyle gövde renginde 3-4 tane sık iğne örmüştük. Bunları tamamlıyoruz. 32 sık iğneye tamamlıyoruz. Yani bu sırada da gövde rengiyle 32 tane sık iğne örüyoruz. Evet, 10. sırada da 32 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi 11. sıraya başlayacağız. Takip ipimizi yine bir öne bir arkaya ilerletmeyi ihmal etmiyoruz. Şimdi 11. sırada 2 yanda eksiltme yapacağız. 3'er tane sık iğneyi eksilteceğiz. Bunun için şöyle yan tarafa gelecek şekilde 6 tane sık iğne örüyoruz. Evet, 6 tane sık iğneyi ördük ve bakın şöyle tam yana denk gelen 3 tane sık iğnemiz var. Bunların 3'ünü bir kere de örmüş olacağız. Bunu da şöyle yapıyoruz. Birinci sık iğneyi yapar gibi ilmeği alıyoruz ve toplamıyoruz. Aynı şekilde ikinci sık iğnenin içerisinden de tığ geçirip iple alıyoruz. Şu an tığımızda 3 tane ilmek oldu ve sıradaki sık iğnenin de içerisinden geçiriyoruz. Yani 3 tane sık iğneden ilmekleri aldık. Tığımızda şu an 4 tane ilmek bulunuyor. Hepsini bir kere de topluyoruz. Böylece 3 sık iğneyi bir kere de örerek tam yan kısımda eksiltmiş oluyoruz. Şimdi 13 tane sık iğne yapacağız ve şu noktaya kadar geleceğiz. Evet, 13 tane sık iğne yaptık ve bakın yine tam olarak yan kısma gelmiş olduk. Yine 3 tane sık iğneyi beraber örerek eksiltiyoruz. Şu şekilde. Ve şimdi kalan 7 tane ilmeğe de 7 tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, böylece 11. sırayı tamamladığımızda ilmek sayımız 28'e düşmüş oldu. 12. sırada yine eksiltmeler yapacağız. İlk önce 12 tane sık iğne örüyoruz. Evet, 12 sık iğne yaptık ve şöyle ön kısmın ortasına gelmiş olduk. Burada bir tane eksiltme yapıyoruz. Eksiltmeyi gizli eksiltme şeklinde. Yani şöyle öndeki ilmeği alıyoruz. Yanındaki sık iğneni de öndeki ilmeğini alıyoruz ve şu şekilde kapatıyoruz. Gizli eksiltme yapmış olduk. Şimdi tekrar 12 tane daha sık iğne örüyoruz. Evet, 12 sık iğne daha yaptık ve şimdi bu son kalan 2 tane sık iğneyi de eksiltme yaparak bitirmiş oluyoruz sırayı. Böylece 12. sıranın sonunda toplam 26 sık iğneye düşmüş oluyoruz. Şimdi 13. sıradan 19. sıraya kadar 7 sıra boyunca 26'şer sık iğne örerek ilerliyoruz. Evet, 7 sıra daha 26'şer tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi yeniden şortumuzda kullandığımız renge geçiyoruz. Evet, tıpkı alt sırada yaptığımız gibi renk değişimimizi yapmış olduk. Buradan itibaren
3 sıra boyunca yine 26'şar tane sık iğne örüyoruz. Bu kez yeni rengimizle örmüş olacağız. Her sırada 26 sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 3 sıra daha 20, 21 ve 22. sıraları örüyoruz. 20, 21 ve 22. sıralarda da yine şu elbise rengimizden örmüş olduk. Şimdi tekrar vücut rengine geçeceğiz ve bundan sonra kolları ekleyeceğiz, kafayı öreceğiz, vücut rengiyle devam etmiş olacağız. Yine burada bir renk değişimi yapıyoruz. Evet, aynı yöntemle yine rengi değiştirmiş olduk. Şimdi burada 23. sırada bir kere daha vücut rengiyle 26 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 23. sırayı da tamamlamış olduk. Gövde rengiyle toplam 26 tane sık iğne yaptık. Şimdi 24. sırada kolları ekleyeceğiz. Kolları şu şekilde iki yana eklemiş olacağız. Dikişle değil de örerken birleştireceğiz. Bu da oldukça kolay bir yöntem oluyor. Kolların tam olarak yana denk gelebilmesi için biz şu an arkada kalmış olduk. Son ilmeğimiz arka tarafta. O yüzden yan tarafa gelecek şekilde toplam 7 tane sık iğne örüyoruz. Evet, 7 tane sık iğne örerek yana gelmiş olduk. Şöyle ayarlayabiliriz. Sizin belki ilmek sayılarınızda farklılık gösterebilir. Şu şekilde üstten göstereyim. Biz kolları 3 tane sık iğne ile birleştirmiş olacağız. Yan tarafta bakın şöyle tam yana gelmeden bir önceki ilmekte kalmış olduk. Yani sıradaki 3 sık iğnede kolları birleştireceğiz. Şurada da 3 sık iğnede kolları birleştireceğiz. Ortada da toplam 10 tane sık iğnelik boşluk kalmalı. Ve bizim artık yeni sıramız bu noktadan itibaren devam edecek. O yüzden ilmek belirleyici ipimizi buraya alıyoruz. Ve buradan itibaren takip etmiş olacağız. Şimdi kolları tam olarak şöyle birleştireceğiz. Bebeğimizin gövdesini ikiye katladığımızda tam yana gelen ilmek şurası oluyor. Biz 3 ilmek boyunca kolu birleştireceğimiz için yandaki ilmeğin bir gerisinde kalmış olmalıyız. Yani burası boşta kalmalı. Biz şimdi sıradaki 3 ilmeği örerken kolları da birleştireceğiz. Şu şekilde yapıyoruz. Kolları en son bitirdiğimiz ilmek vardı. Oradan itibaren 3 ilmek geriye doğru sayıyoruz ve bir koldaki ilmekten tığımızı geçiriyoruz. Bir de gövdede sıradaki sık iğneden tığımızı geçiriyoruz. Yani böylece hem koldan hem de gövdeden geçirmiş olduk ve şu takip ipimizi alalım ve ipimizi dolayarak ikisini beraberce bir sık iğne örmüş oluyoruz. Bu şekilde kol ve gövde birleşmiş oldu. Şimdi bunu bir kere daha yapacağız. Önce koldan geçiriyoruz tığımızı. Sonra da sıradaki gövde ilmeğinden geçiriyoruz. Ve buraya bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Aynı işlemi bir kere daha tekrarlıyoruz. Böylece 3 sık iğne ile kol ve gövdeyi birbirine eklemiş olduk. Bakın şöyle bir görüntü oluştu. Şimdi diğer kolu birleştireceğimiz noktaya kadar 10 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 10 tane sık iğne yaptık ve diğer kısma gelmiş olduk. Bakın tam olarak yana gelmemize bir sık iğne kaldı. Çünkü biz 3 sık iğne ile birleştireceğimiz için tam ortadakinin bir öncesi ve bir sonrasına birleştireceğiz. Sizler de bu şekilde ilmeklerinizi ayarlayabilirsiniz. Bu kol için yaptığımız aynı işlemleri uygulayacağız. Yani tığımızı önce koldan geçiriyoruz. Şöyle son bitirdiğimiz ilmekten itibaren üçüncüden başlamış oluyoruz. Koldan ve gövdeden şu şekilde tığımızı geçirip bir tane sık iğne yapıyoruz. Yanındakine ikinci sık iğneyi yapıyoruz. Ve yanındakine üçüncü sık iğneyi yapıyoruz. Böylece iki kolu eklemiş olduk. Örerken eklemek sonradan dikiş gerektirmediği için oldukça pratik geliyor bana da. Sevgili Dilek'in tarifinde de bu şekilde zaten. Şimdi sıranın sonuna kadar artık yeni belirleyicimizi buraya takmıştık, hatırlarsınız. 10 tane daha sık iğne örüyoruz ve şu noktaya kadar geliyoruz. Evet, böylece 24. sırada kolları takmış olduk. Şimdi 25. sırada takip ipimizi şöyle şu tarafa alalım. Öncelikle kollardan örmeye başlayacağız. Kollarda biliyorsunuz 8 tane sık iğnemiz vardı. Biz bunun 3 tanesini örmüş olduk. Bu sırada önce kolları örmüş olacağız. Bakın şu ilmeği örmüştük. Sıradaki ilmek burası oluyor. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Yani ön ilmekleri alarak beraberce örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Yine kol üzerinde sıradaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıradaki iki ilmeği de yine eksilterek toplamış oluyoruz.
Böylece kolun üzerindeki kalan 5 tane ilmeği de örmüş olduk. Şimdi tekrar şu gövdenin ön kısmındaki sık iğnelere 10 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 10 tane sık iğne ördük ve diğer kolun olduğu yere gelmiş olduk. Yine şu gövdeye değil de kollardaki ilmekleri örerek devam etmiş olacağız. Birleştirdiğimiz sık iğne şurasıydı. Yanındakinden itibaren bir tane eksiltme yapıyoruz. Gizli eksiltme yaparak. Sıradaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyoruz. Hala kola örüyoruz bakın. Şu şekilde. Ve bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Koldaki 2 ilmeğe eksiltme yapmış oluyoruz. Ve şimdi de arka taraftaki 10 tane ilmeğe gövde üzerinde 10 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 25. sırayı da tamamladığımızda toplam 26 tane sık iğnemiz olmalı. Şimdi 26. sıraya başlıyoruz. İpimizi şöyle diğer tarafa alalım. Öncelikle 2 tane eksiltme yapacağız arka arkaya. Yani öndeki ilmekleri alarak bir tane eksiltme yaptık. Yanındakine de hemen eksiltme yapmış oluyoruz. Yani arka arkaya 2 tane eksiltme yaptık. Şimdi 9 tane sık iğne örüyoruz. Evet, 9 tane sık iğne yaptık. Diğer kolun olduğu yere gelmiş olduk. Şimdi yine 2 tane eksiltme yapacağız. Öndeki ilmekleri alarak birinci eksiltmemizi yaptık. Yanındaki ilmeklere de yine eksiltme işlemini uyguluyoruz. Böylece arka arkaya 2 tane eksiltme yapmış olduk. Şimdi kalan ilmeklere 9 tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, böylece 26. sırayı tamamladığımızda toplam 22 tane sık iğneye düşmüş olmalıyız. Şimdi 27. sırada yine eksilteceğiz ama şu bölge kapanınca doldurmamız çok zor oluyor. Bundan dolayı gövdeyi dolduracağız. Özellikle şu bacak kısımlarını, gövde kısmını sıkı sıkıya dolduracağız. Çünkü burası kapandığında doldurmak oldukça zorlaşacaktır. O yüzden şimdi gövdeyi güzelce dolduralım. Evet, bebeğimizin gövdesini şöyle güzelce sıkı sıkıya doldurmuş olduk. Artık elyaf neredeyse almayacak hale geliyor. Çünkü boyun giderek daraldığında içeriye elyaf doldurmamız çok zorlaşacaktır. Şimdi 26. sırayı tamamlamıştık en son. 27. sıraya başlıyoruz. Öncelikle bir tane eksiltme yapıyoruz. Hemen yanına bir tane daha yapıyoruz. Yani toplam 2 tane eksiltme yapmış oluyoruz. 5 tane sık iğne örüyoruz. Şimdi de sırasıyla arka arkaya 3 tane eksiltme yapıyoruz. Yani şöyle bir tane eksiltme yapıyoruz. Hemen yanına ikinciyi yapıyoruz. Ve 3. eksiltmemizi de yapıyoruz. Ve ardından 5 tane sık iğne yapıyoruz. Ve son olarak bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Böylece toplam 16 tane sık iğneye düşmüş olduk. 28. sırada yine bir tane eksiltme yaparak başlıyoruz. Böylece bu yandaki omuz kısımlarından daraltmış olacağız aslında. Bir tane eksiltme yapıyoruz. 4 tane sık iğne örüyoruz. 2 tane eksiltme yapıyoruz. Dört tane daha sık iğne yapıyoruz. Ve son olarak bir tane daha eksiltme yapıyoruz. Böylece 28. sırayı tamamladığımızda toplam 12 tane sık iğneye düşmüş olduk. Şimdi 29 ve 30. sıralarda 12'şer tane sık iğne örmüş olacağız. Yani 2 sıra boyunca 12 tane sık iğne örüyoruz. Evet, böylece bebeğimizin gövdesini tamamlamış olduk. Şimdi kafasını örmeye devam edeceğiz. İpi koparmıyoruz. Kafayı da gövdeye bitişik bir şekilde öreceğiz. Böylece olabildiğince az dikiş gerektiren bir bebek olmuş olacak. Şimdi kafanın tarifine arka ortadan başlamamız lazımdı aslında. Bizim ipimiz kenarda kalıyor. O yüzden 2 ya da 3 tane ilmeği söküyoruz. Ben 2 taneyi söktüğümde şöyle arka ortaya gelmiş oluyorum. Ve artık bizim yeni sıramız buradan başlıyor.
Sıra başı belirleyici ipimizi buraya alabiliriz artık. Yeni sıra başlangıcımız burası oluyor. Bebeğimizin kafasının ilk sırasında 12 tane artırma yapıyoruz. Yani aynı yere 2 tane batarak artırmalar yapacağız. Bunu sıranın sonuna kadar toplam 12 kere tekrarlıyoruz. 12 kere artıralım. Evet, 12 tane artırma yaptık ve ilmek sayımızı 24'e çıkarmış olduk. Şimdi ikinci sırada şöyle takip ipimizi diğer tarafa alalım. İkinci sırada bir tane sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 12 kere tekrarlamış olacağız. Yani bir tane sık iğne yapıyoruz, yanındakini artırıyoruz. Aynı yere 2 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar 12 kere tekrarlayalım. Bir sık iğne yapıp artıralım. Evet, böylece ikinci sırayı tamamladığımızda toplam 36 sık iğneye çıkmış olmalıyız. Şimdi 3. sırada uygulayacağımız formül 5 tane sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlamış olacağız. Şimdi 5 sık iğne artır yapalım. Evet, 3. sırayı tamamladığımızda toplam 42 sık iğneye çıkmış olmalıyız. 4. sırada artırmaya devam ediyoruz. Bu sırada uygulayacağımız formül 6 tane sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlamış olacağız. 4. sıranın sonunda toplam 48 sık iğneye ulaşmış olmamız lazım. Şimdi 5. sırada son kez artırma yapacağız. Bu sırada uygulayacağımız formül 7 tane sık iğne yapacağız, artıracağız. Bunu sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlamış olacağız. Evet, 5. sırayı da tamamlamış olduk. Böylece toplam 54 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Kafanın artırması tamamlandı. Şimdi bundan sonra artırma yapmadan düz örmeye devam edeceğiz. 6. sıradan 19. sıraya kadar. Yani toplam 14 sıra boyunca her sırada 54 sık iğne örerek 14 sıra boyunca ilerleyeceğiz. Ondan sonra bebeğimizin yüzünü şekillendirmiş olacağız. Toplam 14 sıra boyunca her sırada 54 ilmek örerek ilerlemiş olduk ve kafa şu anda bu şekilde görünüyor. Burası arkası tabii. Biz ipi arkadan yürütüyoruz. Şöyle önden bu şekilde görünüyor. Şimdi bu aşamadayken bebeğimizin gözlerini takacağız ve yüzünü şekillendirmiş olacağız. Kirpik ve kaş yapmak istiyorum ben bebeğimize. Sizler isterseniz sadece göz takabilirsiniz. Fakat ben bebeğime kirpik ve kaşlar da eklemek istiyorum. Şimdi bunları hep beraber yapacağız. Bebeğimizin gözlerinde şöyle 8 mm kilitli göz kullanmış olacağım ben. Sizler isterseniz sadece işleme olarak da yapabilirsiniz. Gözleri bebeğimizin kafasında 12 ve 13. sıraların arasına takacağız. Bunu da şu şekilde belirleyebiliriz. Son ördüğümüz sıradan itibaren 7 sıra aşağıya doğru sayıyoruz. 7 ve 8. sıraların arasına iğneyle bu şekilde takacağımız yeri belirlemiş oluyoruz. İki gözün arasında toplam 11 tane ilmek olmalı. 11 ilmek ileriye doğru gidiyoruz. Evet, gözlerin yerini bu şekilde belirlemiş olduk ama bakın hafif yana doğru kaydılar. Şimdi aradaki mesafeyi değiştirmeden simetrik olacak şekilde gözlerin yerini tamamen ayarlamış oluyoruz. Ben şu şekilde kaydırıyorum. Ve evet, zannediyorum bu şekilde tam ortalamış oluyorum. İğne ile gözlerin yerlerini belirlemek çok önemli. Çünkü bunlar kilitli göz olduğu için taktıktan sonra ancak arkalarını kırarak çıkartabiliyoruz. Şimdi gözlerimizi bu belirlediğimiz noktalara takalım. Kilitli gözlerin takılışı ile ilgili daha önce detaylı bir video paylaşmıştım. Yukarıya linkini bırakıyorum. Oraya da detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz. Bebeğimizin gözlerini taktık fakat arkalarını kapatmadık. Şu an açık. Bunu takmıyoruz. Bu şekilde kirpiklerini işlersek çok daha kolay oluyor. O yüzden kirpiklerini işlemeye geçeceğiz. Kirpikleri için siyah renkli bir ip kullanıyorum ben. Tıpkı bebeğimizde kullandığımız kalınlıkta. Siz isterseniz biraz daha farklı ipleri de tercih edebilirsiniz. Ya da bu iplerin katını ayırarak da şu şekilde buradan katını ayırarak daha ince bir ip elde eder. Bu şekilde de kirpiklerini işleyebilirsiniz. Ben birazcık gösterişli olsun istiyorum. O yüzden bu kalınlıktaki ipi kullanacağım. İpimizi gözün şu noktasından arkaya denk gelecek yerde sabitliyoruz. Şimdi ben sadece kirpik yapmayacağım. Şöyle gözün üzerinde de siyah bir çizgi olsun istiyorum. Sonra kirpikleri yapacağız. O yüzden ipimizi ilk olarak şu noktadan gözü taktığımız yerin hemen yanından iğnemizi çıkartıyoruz. Şöyle gözün üzerinde biraz ilerlemesini istiyoruz. O yüzden
şu şekilde göze bastırdığımızda nasıl görüneceğini görebiliriz aslında. Şöyle ilerliyorum ve şu noktadan iğneyi tekrar batırıyorum. Böylece gözün üzerinde bakın şöyle bir çizgi olmuş oldu. İki göz arasındaki farka bakarsak bu şekilde birazcık daha anlam kazanmış oluyor bakışlar. Şimdi yine gözü taktığımız sırada bir ilmek kenarda olacak şekilde, yani şu noktadan iğnemizi çıkartıyoruz. Az önce yaptığımız çizginin bitiş noktasından iğneyi tekrar batırıyoruz. Evet, şu şekilde bir görüntü oluştu. Sizler isterseniz şuraya beyaz bir iple de çizgi çizerek daha gerçek göz görüntüsünü oluşturabilirsiniz. Ben bu haliyle bırakmak istiyorum. Gözün üzerinde siyah noktayı oluşturduk. Şimdi kirpiklerini yapıyoruz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Şöyle yapmak istiyorum ben. Siyah çizginin bittiği noktanın çaprazından iğneyi çıkartıyorum. Ve şu siyah noktanın başlangıcına batırarak ilk kirpiğimi oluşturuyorum. Şu şekilde oldu. Şimdi bir tane daha yapmak istiyorum. Bunun için de şöyle şu noktaya iğnemizi batırıyoruz. Ve yine bakın şu şekilde oluşturabilirsiniz kirpiği. Yani aynı noktaya batabilirsiniz ya da şu noktaya batabilirsiniz. İkisini de deneyelim, nasıl görünüyor. Hangisi hoşumuza giderse o şekilde bırakabiliriz. Bakın şu şekilde de oluşturabilirsiniz kirpiği. İsterseniz az önceki kirpiğin başlangıç noktasına da batabilirsiniz. Ben sanırım o halini daha çok seviyorum. O yüzden o şekilde yapacağım. Evet, az önceki kirpiğin başlangıç noktasına, yani şuraya batıyorum ben. Bu şekilde kirpikleri olsun istiyorum. Yani bizim bebeğimizin gözleri bu şekilde görünmüş olacak. Şimdi ipi arkada tekrar son çıktığım noktaya yakın bir yere sabitliyorum. Evet, bu şekilde bebeğimizin kirpiklerini oluşturmuş olduk. Şimdi gözün arkasını kapatacağız. Fakat bu ipin böyle gözün arkasına kaçmaması lazım. Eğer arkaya doğru girdiyse biraz iğne yardımıyla düzeltiyoruz ve bu şekilde gözün arkasını kapatıyoruz. Evet, bebeğimizin kirpiğini bu şekilde oluşturduk. Arkasını kapattık. Ben mühürlemeyi de tercih ediyorum. O şekilde daha sağlam oluyor gibi geliyor bana. Şimdi burayı mühürleyeceğiz. Şimdi de bebeğimizin kaşlarını yapacağız. Kaşları saçlarıyla uyumlu olsun istiyorum ben. Bu yüzden saçlarda kullandığım kahverengi ipi tercih edeceğim. Kahverengi ipi bu şekilde de kullanabiliriz. Fakat bu biraz bana kalın geliyor. O yüzden katını ayıracağım. Kullandığım ip 4 katlı. Bunun 2 katı yeterli olacak diye düşünüyorum. O yüzden şu şekilde 2 katını ayırıyorum. Evet, 2 katına ayırdığımız ipi kaşı hangi noktaya yapmak istiyorsak oraya sabitleyeceğiz. Gözü taktığımız sıradan itibaren 1, 2, 3, 4 sıra yukarıya, yani şu sıraya yapmak istiyorum kaşı. O yüzden iğne ile belirlediğim bu noktaya arkadan ipimizi sabitliyoruz. Kahverengi ipimizi sabitledik ve şu noktadan çıkış yapıyoruz. Yan tarafa doğru 3 ilmek ileriye doğru gidiyorum. Şu noktaya geliyorum. Hemen alt çaprazdan tekrar çıkartıyorum ve buraya tekrar batırıyorum. Kaşlar bebeğimizin bakışlarını, simasını belirliyor. O yüzden bu tamamen sizin zevkinize kalmış. İsterseniz çok daha küçük yapabilirsiniz. Çapraz ya da sadece dümdüz de bırakabilirsiniz. Yani şu şekilde kaşlar da olabilir. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben bu halini sevdim, o yüzden bu şekilde bırakmış olacağım. Şimdi buraya uyguladığımız işlemlerin aynısını diğer göze de uygulayalım. Evet, diğer tarafa da göz ve kaşı işlemiş olduk. Bebeğimizin yüzü neredeyse tamamlandı. Şimdi bir de küçük bir burun yapmak istiyorum. Bunun için kendi ten renginde ip kullanacağım. Bu şekillendirme aşamaları tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Ağız işlemek istiyorsanız eğer minik bir ağız da yapabilirsiniz. Ben bebeklerde çok büyük ağız sevmiyorum ama şöyle şuralara küçük bir ağız olabilir belki. Kafayı doldurduktan sonra karar vermek daha doğru olacaktır. Çünkü bu aşamada tam olarak nasıl görüneceğini hayal edemeyebiliriz. Şimdi burnu şu sıraya belirlemiş olacağız. Gözleri taktığımız sıradan 1-2 sıra aşağıya iniyoruz ve şöyle iğneyle belirleyelim yerini. Şöyle bir ilmek arayla küçük bir burun olsun istiyorum. Şu iğnelerle belirlemiş olduğumuz noktaya ipimizi takarak oraya burnu işlemiş olacağız. Evet, belirlediğimiz yerden iğneyi çıkartıyoruz. Ve şöyle bir ilmek hemen kenara doğru
minik bir burun yapacağım. Siz isterseniz şöyle 2 ilmeğe de yapabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor. Böyle minik bir burun olsun istiyorum. Şöyle bir ilmek olacak şekilde buraya birkaç kere aynı işlemi tekrar ederek burnu oluşturuyoruz. Evet, şöyle birkaç kere aynı noktada diker gibi ipimizi geçirdik ve bu haliyle bence oldu. Şimdi bu ipimizi de arkada sabitleyerek keseceğiz. Yüz şekillendirme aşamaları bebeğimizi tamamen bitirdikten sonra da yapabiliriz tabii ki. Ama ipleri gizlemek o zaman birazcık sıkıntı olabiliyor. O yüzden ben böyle kafa açıkken tamamen işlemeleri tamamlamayı ve bitirmeyi seviyorum. Şimdi bebeğimizi örmeye devam edebiliriz. Bu arada boyun kısmında eğer boşluk varsa orayı iyice elyafla doldurmanızı tavsiye ediyorum bu aşamada. Hatta boynu düşmesin diye ben araya şöyle şu uzunlukta, tam şöyle şu bölgeye denk gelecek şekilde birazcık destek vermek istiyorum. Bunun için silikon çubuklar kullanabilirsiniz ya da kulak çubuklarının ortasındaki o plastik kısımların 2-3 tanesini bantlayarak onu yerleştirebilirsiniz. Ben şu şekilde bir elektrik kablosunun üzerine bantla kaplıyorum ve boyun bölgesine bunu yerleştirmiş oluyorum. Doldurma işlemi devam ederken bunu yerleştirmek zor olacak. O yüzden şimdiden ayarlıyorum. Şöyle hafif boşluk kalmış hatta şuralarda benim de. Oraya birazcık elyaf dolduracağız. Ardından bunu yerleştireceğiz. Evet, elyafı güzelce doldurmuş oldum. Şimdi bu kabloyu da oraya yerleştiriyorum. Yarısını gövdenin içine ittiriyorum. Yarısı da şöyle kafanın içinde kalıyor. Böylece oynadıkça kafanın düşmesini engellemiş olacağız. Şimdi artık kafayı eksiltmeye geçebiliriz. Evet, 20. sıradan itibaren devam ediyoruz ve şimdi bu aşamadan sonra eksiltmelere başlayacağız. Bu sırada uygulayacağımız formül 7 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunun için 7 tane sık iğne yapalım. 7 sık iğneyi yaptık. Şimdi eksiltiyoruz. Gizli eksiltme yapacağız. Şöyle öndeki ilmeklerden alarak eksiltiyoruz. Şimdi sıranın sonuna kadar 6 kere bu işlemi tekrarlayacağız. 7 sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Evet, böylece 20. sırayı tamamladık ve ilmek sayımız 48'e düşmüş oldu. Şimdi 21. sırada yine eksilteceğiz. 6 sık iğne yapacağız, 1 eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar 6 kere bu formüle göre örmüş olacağız. 21. sırayı da tamamladık ve toplam 42 tane sık iğneye düşmüş olduk. 22. sırada 5 tane sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar 6 kere bunu tekrarlamış olacağız. Evet, 22. sırayı da tamamladık ve toplam 36 sık iğneye düşmüş olduk. 23. sırada 4 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar 6 kere 4 sık iğne yapıp eksiltiyoruz. Evet, 23. sırayı da tamamladığımızda toplam 30 sık iğneye düşmüş olmalıyız. Bakın kafa giderek yukarıya doğru daralmış oldu. Şimdi bu aşamada güzelce dolduruyoruz kafayı. Çünkü bundan sonra birazcık daha daraldığında doldurmak zorlaşacak. Bebeğimizin simasının, bakışlarının düzgün görünebilmesi iyi doldurmaya bağlı. Bakın şu an vücuduna oranla çok küçük görünüyor kafa. Çünkü henüz doldurmadık. Özellikle şu boyun kısmı, şu bölgeleri de sıkı sıkıya dolduracak şekilde elyafla güzelce bebeğimizin kafasını dolduracağız. Özellikle bebeğimizin başını doldururken şu alt kısımların, yanakların güzelce dolması ve her yerinin eşit doldurulması çok önemli. O yüzden elyafı doldurabildiğimiz kadar içine şöyle ittireceğiz. Evet, en son 23. sırayı örmüştük. Şimdi 24. sırada 3 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar 6 kere tekrarlayacağız. Şimdi bu aşamadan itibaren ördüğümüz ilmeklerin arasına elyaf karışmamasına dikkat edeceğiz. Çünkü sıkı sıkıya doldurmuş olduk. 3 sık iğne yaparak eksiltiyoruz. Sıranın sonuna kadar 6 kere bunu uygulayalım. Evet, 24. sırayı da tamamladığımızda toplam 24 tane sık iğneye düşmüş olduk. 25. sırada da eksiltmeye devam edeceğiz. Şimdi bu sırada 2 sık iğne öreceğiz, eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar 6 kere bunu uygulamış olalım.
Evet, 25. sırayı da tamamladığımızda toplam 18 sık iğneye düşmüş olduk. Şimdi 26. sıraya başlayacağız ama öncesinde eğer burada ciddi bir boşluk varsa hem örüp hem doldurarak devam etmiş olacağız. Çünkü şu açıklık azaldığında doldurmak çok da zorlaşacaktır. 26. sırada bir sık iğne yapıyoruz, eksiltiyoruz, doldurarak örmeye devam ediyoruz. Evet, 26. sırayı da tamamlamış olduk ve toplam 12 tane sık iğneye düşmüş olduk. Şimdi son sıra 27. sırada 6 tane eksiltme yapacağız. Bu aşamada doldurma çok önemli. Kafanın tamamen yuvarlak görünmesi bu bizim doldurma işlemimize bağlı. Bakın böyle bastırdığımızda neredeyse artık içeriye hiç elyaf girmeyecek kadar dolmalı ki gövdeyle kafamızın oranı artık çok daha uyumlu. Şu aşamada benim parmağım biraz daha içine giriyor. O yüzden birazcık daha doldurarak öreceğiz ve 6 tane eksiltme yapacağız. Bir yandan doldurmaya, bir yandan da örmeye devam edeceğiz. Evet, böylece 27. sırada 6 tane eksiltmemizi yaptık. Bir yandan da doldurduk. Kafayı örme işlemini tamamlamış olduk. İpimizi birazcık uzun bırakarak kesiyoruz. Ve şöyle tığımızı çekerek burayı kapatacağız. Bu tepede kalan açıklığı kapatmak için bu kalan ipi iğneye takıyoruz. Ve ilmeklerin sırayla sadece ön kısımlarına batarak, yani şöyle tek bir katlarına batarak sırayla her birisinin içerisinden geçiriyoruz. Evet, 6 ilmekten de geçirdik ve şöyle sıkarak orayı kapatmış oluyoruz. Bakın çektiğimizde bu tepedeki açıklık tamamen kapandı. Şimdi bu ipi biraz daha sağlam olsun diye farklı noktalardan geçirerek gizliyoruz. Böylece o da saklanmış oluyor. Evet, bebeğimizin videosu daha fazla uzamasın diye bu aşamada tamamlamış olalım. Bu videoda bebeğimizin gövdesini örmüş olduk. Diğer videoda bebeğimizin saçını ve elbisesini örerek tamamlamış olacağız. Şimdiden örenlerin ellerine sağlık diyorum. Eğer ördüğünüz bebekleri Instagram'da paylaşırken beni de etiketlerseniz görmüş olurum. Hem benim hem de tarifin sahibi olan sevgili arkadaşım Dilek'in Instagram sayfasına açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradaki adresleri kullanarak ördüğünüz bebekleri paylaştığınızda bizleri de etiketlerseniz çok sevinirim. Şimdiden ellerinize, emeğinize sağlık diyorum. Bebeğimizin ikinci kısmı olan elbise ve saç videosunda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, keyifli ve bol örgü dolu günler dilerim. Hoşça kalın.